bir router sled yapacağız. Bir freze yardımıyla bir kerestenin, bir ahşabın yüzeyini düzlemeye yarıyor. Planya yerine niye bunu yapalım gibi bir soru işareti olabilir. Birincisi benim küçük bir atölyem var ve burada planya koyacak yerim yok. Daha önce almıştım. Fakat şantiye tipi makineler genellikle DC motorlu oluyor ve yüksek gürültülü çalışıyorlar. Bir de o planyanın yan tarafında merdanesini döndüren kısım zincir tahrikli. Aşırı gürültü yapıyor. İkincisi de mesela planyanız var. Genişliği şöyle 20 santimlik diyelim. O 20 santimlik planyada 30 santimlik bir parçayı düzlemeniz pek mümkün değil. Burada bir tarafını, bir yüzeyini düzlediğim bir plakayı da şuradaki yerde gördüğünüz kalınlık makinesinden geçiriyorum. Malzemelerden başlayalım. Bunlar bildiğimiz standart makine parçaları. Mil. Bunların boyutlandırması ile ilgili çok iyi bir kaynak yoktu. Ben birkaç internetteki resimlere bakıp x eksenimizi şu yataklı millerden tercih ettim. Y eksenimizi de şu mil olarak tercih ettim. Bayağı da ağır bu arada. Şöyle bir çizim yaptım. Burada gördüğümüz şekil, şurası freze bıçağının gireceği şekil. Şunlar rulmanların teknik çiziminden gelen kısımlar. Şu frezeyi sabitlemek için kullanılacak delikler. Bunun içinde bende bir boş freze var. Goff 1600 modeli. Bir de hemen arkasında gördüğünüz şu Milwaukee Edge Trimmer diye geçen el frezesi var. Bu iki tane router'ın base plate'lerini aldım. Şu. Elimde şu var. Bu şey zaten. Goff'un üzerinden çıkan. Biraz deforme olmuş. Bu da Goff'a takılan universal bir şey. Burada bir sürü delik var gördüğünüz. Bunlar işte Makita, DeWalt. Bosch. Bosch'un farklı modelleri. Bosch'un da kendi içinde bir standardı yok. Ondan sonra bu neymiş? Bu da Milwaukee. Onun Milwaukee'nin delikleri. Milwaukee şu 4 delikten ve bunlar simetrik değil. Dolayısıyla ben şurada ok koydum. Bunu hareket ettirirken elimin belli bir sabit noktaya gelmesini istiyorum. Bu da eskiden kullandığım Bosch GKF plate'i. Elimde varken bunu da koyayım dedim. Bunları bir kağıt üzerine yerleştirdim. Şu merkezi çizecek şekilde. Kalemle çizip tarayıp bir daha üstünden CAD programıyla çizdim. Şu gördüğünüz en çok kullandığım alet olduğu için burada kırmızıyla işaretledim. Bir de bunların merkezlerini drill press ile deleceğim için, sütü matkapla deleceğim için merkezlerini işaretledim. Şunlar da kestirdiğim plexiler. Normal şartlarda bu 8 milimlik plexi. Normal şartlarda şu çizimi gönderip lazer kesim burada bütün hepsinin delinmiş halini almak bir seçenek. Fakat bu 100 liraysa çizimli hali 1000 liraya falan geliyor. Yapacağım şey de bu kağıdı buraya yapıştırıp üstünden delmek olacak. Bu bizim freze tutucumuz. Bir de buradaki iki rulmanı birbirine bağlayacak parça lazım. O da şu. Yine bir plexi. Bunun için de yine bu rulmanların teknik çizimini yaptım. Şunlar 6, şunlar 5. Ahşap ucuyla şöyle ucu sivri uçlarla mı dersem diye düşünüyorum. Diğer türlü metal uçlarının uçları çok sivri olmuyor. 6,5 5,5 lazım olacak. Bir de 6,5 lazım olacak bana. Şimdi metal uçlarında şu ucun benim çizimde merkez noktalarını koydum. Şu ucun merkezlemesini yapamıyorsun. Hassas bir şekilde.
Şimdi bunun deliklerini açtık. Üstündeki jelatini de söktüm. Şunlar da hazırdı. Şundan da jelatinini sökeyim çünkü vida takınca vida altında kalacak bu sefer. İlk önce şunları yapalım, montaj. Bunları yapmak için alttan havşa açmam gerekiyor. Nedeni de şu. Tam buraya, buradan bir de şu monte edilecek. Dolayısıyla şunların havşa olması gerekiyor. Evet, havşalarımızı açtık. Evet, bunları gevşek bir şekilde monte ettim. Şimdi final sıkma için şunların birbirine paralel olmasını bekleyeceğim. Şu parçadaki lineer rulmanları da takıp şuradan baktığımızda hepsinin aynı düzlemde, aynı doğrultuda daha doğrusu olması gerekiyor. Lineer rulmanlarım da şöyle konumlanacak. Şimdi bunları da yine çok sıkmayacağım. Buraları hatırlarsanız 6,5 milim delmiştik. Dolayısıyla 0,5 milimlik her yönde hareket imkanımız olacak. Hizalamak için. Hiçbirisini sıkmıyorum. Gördüğünüz gibi oynuyorlar. Şimdi bunların hepsini şu milleri geçirdikten sonra sıkacağım. Şu milin burada herhangi bir sürtünme etkisi olmadan hareket edebilmesi için şu iki lineer rulmanın ve bu baştaki şu sabitleyicilerin mükemmele en yakın şekilde hizalanması gerekiyor. Sıkmamıştım. Nedeni de şu. Bakın şu mikro hareketleri yapabiliyor şu anda gördüğünüz gibi. Aşırı sıkmıyorum. Nedeni akrilik biraz bir miktar cam karakteristiği gösteriyor. Kırılgan yani. Şu parçamız hazır. Buradan geçiriyorum şimdi lineer dumanları. Hem bu kadar sıkı geçen hem de girerken hiç zorlanmaması, yani gerçekten olağanüstü bir Çin mühendisliği. Bayağı iyi. Şu an bu sistem olduğu gibi. Hiçbir direnç görmüyorum ben şu anda. Şöyle hafif ittiğim zaman muhtemelen gördüğünüz gibi gerçekten çok iyi oldu. Şu parçalar var. Şimdi şey düşünüyorum. Ben bu mekanizmayı kullanmadığım zaman nasıl sökerim diye düşünüyorum. Yani sanırım en mantıklısı şunları sökmek. Başka bir seçenek de şu mekanizmayı olduğu gibi şuralardan çıkarmak ve böyle saklamak. Yani şu stopperları uçlara kalıcı olarak takabilirim. En azından iki uca takabilirim. Mesela şurada bir kanal açmak istiyorum. Dümdüz. Şu hareketi de yapabilirim. Bunu getiririm buraya. Bunu sabitlerim. Parça sabitleme kısmını da göstereceğim şimdi size. Bunu buraya sabitlerim ve şu hareketini yapmasını engellersem şöyle bir tane bu köşeden, bir tane de şu köşeden bu yönde hareket etmesini engellersem eğer frezeyi
şu şekilde çok rahat hareket ettirip kanal açabilirim. Yani aslında CNC, manuel bir CNC mantığı. Kısaca şundan bahsedeyim. Şu parçayı sabitlemek için benim kullanacağım yöntem şu deliklere monte edilen sabitleme düzenekleri. Şu set var. Burada şu deliğe takıp şu şekilde parçayı sabitleyebilmenizi sağlıyor. Bir tane de buradan. Örneğin. Tabii şu deliklerin olduğu yerlere koymak daha mantıklı. Şunu mesela karşı tarafına ya da şu şekilde buraya. Evet. Frezli montajı da bitti. Gördüğünüz gibi. Freze kızağı hazır. Sonraki bölümde bir kereste üzerinde test yapacağız. Bu test yaparken de aldığım 2 tane bıçak vardı. Bunları da şöyle göstereyim. Bu bir tanesi bu 2 inç. 2 tane yanda kazıyıcı olarak çalışan, scraper olarak çalışan karpit bıçak var. 2 tane de düşük açılı konumlandırılmış karpit uç var. Bunun performansını biraz sonra göstereceğim bıçakla karşılaştıracağız. Bunun daha başarılı olmasını bekliyorum açıkçası. Çünkü şu low angle rendeleme gibi çalışacak. Bir de bu helical bıçaklar vardır bazı planyalarda. Onlar da benzer şekilde konumlanıyor. Bunun gibi dik olmasa da benzer bir etkisi olacağını düşünüyorum. Şaftı 1/2 inç. Diğer bıçak da şu. Bu da oldukça Çin işi bir şey. Bu daha büyük. 60 milim civarında çapı. Biraz daha geniş bir alanı tarayacak. Ama diğeri gibi düşük açılı konumlanmış karpit uçlar yok. 3 tane kazıyıcı şekilde konumlanmış karpit uç var. Bu bıçakların kaynaklı versiyonları da var. Fakat kaynaklı versiyonlar bir süre sonra tabii ki körelecek ve bilemek gerekiyor. Karpit uçlar artık çok erişilebilir durumda ve güzel tarafı bu şu yüzeyler köreldiği zaman hepsini belli bir yönde çevirip 4 defa keskin kenarını kullanabiliyorsunuz. Sonrasında ise bilenmiyor bir daha ve değiştiriyorsunuz. Bileyen yerler var ama ne kadar performanslı olur bilmiyorum. Ben tornada da bunları kullanıyorum. Torna bıçaklarında her ne kadar geleneksel torna aletlerinde kullansam da karpit uçların böyle avantaj sağladığı bazı durumlar oluyor. Bu ikisini deneyeceğiz. Önce yumuşak bir kerestede, sonra da biraz daha sert kerestede. Sonra belki bir ceviz üzerinde falan deneriz. Şeyden hiç bahsetmedim. Sistemin boyutlandırmasında şu mil 20 milimlik mil. Yataklar ise 16 milimlik mil. Yatak 120 santim uzunluğunda. Şunlar ise 80 santim uzunluğunda. Fakat benim tezgahım 60 santim uzunluğunda olduğu için şu gördüğünüz uçlar taşıyor. Ben istediğim zaman bunu 80 mm'de çıkarırım diye fazladan koydum. O zamandan hesaplamadığım başka bir fonksiyon da oldu. Şuralar tutmak için kol gibi davranıyor. Sistemin toplam kapasitesinden de biraz bahsedeyim. 120'ye 80'lik bir boyutlandırmasında kayıplara bakarsak 12 yani 24 eder. Şuradan merkeze de yaklaşık 15 var. 90 santime 66 santimlik bir parçayı düzleyebileceğiz. Bir sonraki bölümde
Kanalıma üye olursanız sistemin nasıl çalıştığını, aldığım uçların nasıl performans gösterdiğini de takip edebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.